Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bugün sizlerle Doktor Eben Alexander'ın hayret verici öyküsünü paylaşacağız. Kendisi Harvard'da uzun yıllar çalışmış bir beyin cerrahı ve materyalist bir bilim insanıydı. Ancak 2008 yılında yaşadığı olağanüstü bir deneyim hayatını ve inançlarını kökten değiştirdi. Doktor Alexander, menenjitin yol açtığı ağır bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tıbben beyni tamamen işlevsiz haldeydi ve bilincinin aktif olması bilimsel olarak imkansızdı. Yolculuğu ilkel ve karanlık bir dünyada başladı. Fiziksel bedenine dair herhangi bir farkındalığı yoktu. Ben kimim? Neden buradayım? Sorularına cevap alamıyordu. Çevresi kökler ve damarları andıran bulanık bir yapıdan ibaretti. Kendisi bu bölümü solucan gözüyle dünya olarak tanımlıyor ve cehennem ya da araf olarak değil bir durağanlık ve tepkisizlik hali olarak tasvir ediyor. Doktor Alexander, bu karanlık bölgeden yavaşça dönen bir beyaz ışık ve onunla gelen melodik bir müzik eşliğinde bir nevi ruhsal portal yoluyla çıkarıldı. Bu yeni bölge inanılmaz derecede huzurlu ve canlı bir dünyaydı. Mutluluk içinde dans eden insanlar vardı. Gökyüzünde altın ışıklı küreler uçuyor, ilahi bir müzik yayıyorlardı. Her şey sınırsız bir sevgi ve birlik içinde hareket ediyordu. Bu bölgedeki en unutulmaz unsur yanında beliren genç ve güzel kadındı ve bu kadına karşı inanılmaz bir çekim ve sevgi duyuyordu. Bu figür onunla sözlerle değil, düşünceler ve hislerle iletişim kurdu ve şu mesajları iletti. Sonsuz bir şekilde seviliyorsun. Korkacak hiçbir şeyin yok. Sana her zaman bakılıyor ve rehberlik ediliyor. Bir süre sonra derin bir ruhsal boyut olan ve çekirdek alem adını verdiği yere geçti. Burası tüm zıtlıkların, ışık ve karanlık, iyi ve kötü tamamen ortadan kalktığı bir yerdi. Bu alemde evrenin tüm bilgisine ve sevgisine eriştiğini hissetti. Tüm evreni kaplayan ve sürekli yankılanan bir titreşim ve ses duyuyordu. Doktor Alexander'a bu deneyim sırasında şu bilgi aktarıldı. Sevgi, evrenin temel yaratıcı gücüdür. Yaşamın zorlukları, ruhsal büyümemiz için önemli dersler içerir. Tüm canlılar evrensel birliğin bir parçasıdır. Ve bu birlik, koşulsuz sevgiyle güçlendirilmiştir. Başkalarına nasıl davranırsan, aynı şekilde geri dönüşünü alırsın. Özellikle bu nokta çok önemliydi. Öldükten sonra yaşadığı, dünya hayatının gözden geçirilmesi sırasında başkalarına verdiği acı veya mutluluğu birebir onların yerindeymiş gibi deneyimlediğini anlattı. Bu da sevgi, merhamet ve bağışlamanın neden bu kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Doktor Alexander'ın beyninin tüm neokorteksi bilinci oluşturan kısım devre dışı kalmıştı. Tıbben imkansız bir şekilde hem tamamen iyileşti hem de bu derin ruhsal deneyimi net bir şekilde hatırladı. Kendisinin tıbbi durumu modern tıp açısından mucizevi olarak değerlendiriliyor. Bilimsel dergilerde yayımlanan vaka raporları onun hem hayatta kalmasının hem de tam iyileşmesinin açıklanamayacak derecede sıra dışı olduğunu vurguluyor. İyileştikten sonra deneyimi sırasında kendisini karşılayan ve derin bir sevgi bağı duyduğu genç kadının kim olduğunu birkaç sene sonra tamamen bir rastlantı sonucu öğrendi. Bu kadın kendisi doğmadan önce ölen kız kardeşiydi ve ailesi o güne kadar bundan hiç bahsetmemişti. Ölen kız kardeşinin resmini gördüğünde bundan emin oldu. Doktor Alexander, acıların öğretici hediyeler olduğunu ve bunların bizi doğru yola yönlendirdiğini söylüyor. Ruhsal teslimiyet, ölmeden önce ölmek ile insanın gerçek özgürlüğü ve sevgiyi, birliği bulabileceğini belirtiyor.
Her ruhun evrensel bir birlik ve sevgi merkezine doğru ilerlediğini ve bir ağın parçası olduğunu ifade ediyor. Doktor Alexander, bilincin beyin tarafından yaratılmadığını ve fiziksel beyine ihtiyacı olmadığını, ancak beynin sadece bilinci filtreleyen bir araç olduğunu savunuyor. Kuantum fiziği ve bilincin doğasına dair yeni bilimsel çalışmaların bu tür ruhsal deneyimleri destekleyen kanıtlar sunduğunu belirtiyor. Ayrıca bu tür deneyimlerin ölümden sonraki hayata dair önemli ipuçları içerdiğini söylüyor. Bu deneyim, bilimin ve ruhsallığın birleştiği yeni bir anlayışın kapılarını aralıyor. Ruhun yolu, bu gibi sıra dışı hikayelerle karşınızda olacak. Şimdi, siz de kendi yolculuğunuzu düşünmeye hazır mısınız?